Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepimiz hoş geldiniz. Ağustos ayının enleri videosunda birlikteyiz. Video aslında biraz geç kalmış gibi ama Ağustos ayının ortasında çekmemin nedeni Ağustos ayındaki bu 6. ay bilançolarının yatması ve bunun üzerine videoyu veriler netken çekmek istememdir. Şimdi sizlerle baştan başlayacağız. Holding, çimento, demir çelik, dayanıklı üretim, otomotiv, gıda, perakende, petrol, bilgisayar, enerji ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörlerinin en iyi şirketlerini, enlerini seçeceğiz. Uzatmayalım, hemen videomuza geçelim. Videoyu atlamadan sonuna kadar izlemeniz, videonun ortasında ve sonunda vereceğim bilgilendirmeleri kaçırmamanızı sağlayacaktır. Bu noktaya da değineyim. Eğer hepsini tek tek izlemek istemezseniz ben aşağı dakikalarını bırakacağım. O dakikalardan holding isterseniz holdinge, dayanıklı isterseniz dayanıklıya, otomotiv isterseniz otomotive gitmenizi sağlayabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Holdingler sektörü altındaki en iyi şirketi arıyoruz. En iyi şirketi ararken tabii ki sektörel kıyaslamayı kullanacağız. Burada bildiğimiz için, daha önceden bir hazırlık yaptığımız için işaretledim. Sabancı Holding. Baktığımız zaman %14,5 bir öz sermaye karlılığına 0,50 PDD'si var. Öz sermaye karlılığı olarak incelediğim zaman buraya ulaşabilecek herhangi bir şirket göremiyorum. Aynı şekilde FK oranlarına baktığım zaman da şu an sektörünün en düşük FK'sına sahip olduğunu görebiliyorum. Bir devam edip piyasa değerine oranla yaptığı satışları kıyasladığımda 0,30 olduğunu görüyorum. Yani piyasa değerinin 3 katından fazla bir satış yapıyor. Buna en yakın rakamın Doğan Holding ile 0,60 olduğunu görebiliyorum ki Sabancı Holding şu an görüldüğü üzere holdingler sektörünün en gözde en iyi şirketi olarak geçiyor. Devam ettiğim zaman neye geliyorum? Çimento sektörüne şöyle göstereyim. Çimentonun içerisinde de en iyi hissemiz Çimsa oluyor. Çimsa'yı yine işaretliyorum ve sektörel olarak bir incelemesini gerçekleştiriyorum. Belki içlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmış olabilir diye. %35 öz sermaye karlılığına 1,60 PDD'si, 1,69 PDD'si olduğunu görüyoruz. Bir inceleme gerçekleştirdiğim zaman buna yakını veya bununla rekabet edebilecek herhangi bir şirket asla ve asla bulunmadığını rahatlıkla görebiliyorum. Eskiden Nunt Çimento biraz buraya girebiliyordu ama artık onu da elemiş gözüküyor Çimsa. Piyasa değerine oranla satışlarına geldiğimiz zaman piyasa değerine oranla 1,19'luk bir satış skalası var. Buna 1, 2, 3 tane şirket daha eşlik ediyor. Fakat eşlik eden şirketler öz sermaye karlılığı ve ucuzluk oranında yine Çimsa ile yarışamadığını görüyoruz. Peki FK oranlarına baktığımız zaman 4,73'lük bir FK'sı olduğunu, daha fazla satış yapan, daha iyi satış yapanlarda FK bile hesaplanmadığını görebiliyoruz. Fiyat kazanç oranına göre de Çimsa en gözde şirket olarak yine aramıza katılıyor. Evet, devam ettiğimiz zaman demir çelik sektöründeyiz. Demir çelik sektöründe birçok şirket var. Güzel, hak eden. Şimdi hepsini bir baştan incelemeye başlayalım. Öz sermaye karlılığı PDD'de uyumu yapıyoruz. Eğer buralardan benzer kalırsak bundan sonra FK oranına geçiş sağlayabiliriz. Burada hemen Cemas gözüme çarpıyor. %13,7 ile 1,12 bir PDD'ye sahip. Devam ettiğim zaman %28'e 2,9'larla Çusan gayet bizim için olumlu gözüküyor. Devam ettiğim zaman altında Demas da fena gözükmüyor. Erbos yine çok pahalanmış şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. Burada Ereğli karşıma çıkıyor. Ereğli'ye baktığım zaman fena olarak gözükmüyor. Sektörün en iyilerine yakın seviyelerde olduğunu görebiliyorum. Devam ettiğim zaman İsdemir Çelik, İzmir ilk defa kâra geçti. Yavaş yavaş hesaplanmaya başlıyor. Burada Kardemir AB D grubu bizim için oldukça güzel gözüküyor. Çünkü %33'lere 1,65 olarak gözüktüğü zaman burada şunu söyleyebiliriz ki Kardemir grubu net olarak sektörünün en iyi şirketi diyebiliriz. Yani sektörünün enler videosunda olduğumuz için Ağustos ayının demir çelik sektöründeki en iyisine Kardemir grubunu yazabiliriz. Bunu aynı şekilde zaten piyasa değerine oranla satışları da takip ediyor. Gördüğüm kadarıyla evet, İzmir Demir Çelik'ten sonra piyasa değerine oranla en düşük satış yapan, yani aslında tam tersi olarak baktığımızda en yüksek satış yapan şirket olarak kendisini görebiliyoruz. FK oranına baktığımız zaman Kardemir grubunun 4,90'larda 4,80'lerde olarak görüyoruz. Bu da açık ara bir farkla sektörünün en düşük FK'sı olarak karşımıza çıkıyor. Demir çelik sektöründe geçtikten sonra buraya dayanıklı tüketime geliyoruz. Dayanıklı tüketimde Arçelik ve Vestel grubunun çok iyi olduğunu görebiliriz. Öz sermaye karlılığına geldiğimiz zaman %25 öz sermaye karlılığına 1,50 bir PDD'de ile karşı karşıyayız. Şimdi buna mukabil bir PDD'de ve öz sermaye karlılığı arıyoruz. Burada belki biraz Gentas'ın yaklaşabildiğini ama yine yetişemediğini görüyoruz. Yine incelemelerimiz devam ettiği zaman %24'e Vestel'in 1,19 olduğunu, aynı zamanda FK oranı olarak daha iyi olduğunu ve aynı zamanda piyasa değeri satışlar olarak da daha iyi olduğunu, FAVÖK'te de daha iyi olduğunu görünce sektörün en iyi hissesini rahat bir şekilde Vestel olarak seçebiliriz. Otomotiv.
Otomotiv sektörüne geldiğimiz zaman otomotiv sektörüne zaten daha önce ilgilendiğimiz, çok fazla incelediğimiz için Tofaş'ın burada açık ara sektörün en iyi şirketi olduğunu görüyoruz. Fakat burada videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin dememin nedenlerinden biri bu. Çünkü arada bilgilendirmeler veriyorum. Bu sektörünün şu anki çarpanlarına göre en kuvvetli şirketi demek. En hızlı büyüyen değil, en ucuz kalmış değil, en az borçlu olan değil, gelecek en çok vadeden değil. Sektörünün en gözde, en iyi verilere sahip şirketi demektir. Yani her şey demek değildir ama çok fazla şey demektir, evet. Devam ettiğimiz zaman hemen şirketleri şöyle yan sıralamalarıma alıyorum. Tofaş'ı işaretlemiştim zaten. Öz kaynak karlılığı %61'e 4.80'lik bir PDD'de görüyorum. PDD'si artık yavaş yavaş şişmeye başlıyor Tofaş'ın da. %11'e 2.13, %87'ye 9 olduğunu gördüğüm zaman belki biraz Ford'u düşünebiliyorum ama yine yetişemiyor. Burada belki TTRA düşünebiliyorum. Türk traktörleri %100'e 8 olduğunu görünce FK oranlarına geldiğimizde sektörün en iyi FK'sına, FD Favök oranına geldiğimiz zaman Türk traktörü daha iyi olduğunu, piyasa değerine oranla satışlara geldiğimizde de Tofaş'ın daha iyi olduğunu gördüğümüzde burada rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki Tofaş sektörünün en iyi şirketidir. Gıdaya geldiğimiz zaman gıda da yine çok fazla incelediğimiz bir şirket. Eskiden Ülker bu seviyelerde değildi. Eskiden Tat Gıda, Petun daha iyiydi. Fakat şu an yeni bilançolarla birlikte Ülker sektörünün en iyi şirketi olma unvanını kapabildi. Şimdi gelelim bunun incelemesini gerçekleştirelim. Öz sermaye karlılığı %20, piyasa değeri defter değeri 1.08 olarak görüyoruz. Kendisine sadece Tat Gıda %30'a 1.49 olarak yetişmiş gözüküyor. Tat Gıda'nın burada FK oranının daha iyi olması, fakat burada Ülker'in firma değeri Favö'nün daha iyi olmasını görüyoruz. Piyasa değeri satışlarda da yine Ülker'in daha iyi konumda olduğunu görüyoruz. Ülker'den daha iyi satan bir şirket varsa o da Uluğun. Fakat Uluğun öz sermaye karlılığı piyasa değeri defter değerine göre pahalı olarak gözüküyor. Onun haricinde baktığımız zaman FK olarak sektörde daha iyi konumda olan dediğimiz gibi Tat Gıda var. Onun haricinde inceleme yaptığım zaman Kervan var. Sektörde bunun haricinde herhangi bir şirket olduğunu göremiyoruz. Ülker'le Tat Gıda birbirlerini bu noktada biraz kovaladığını söyleyebiliriz açıkçası. Perakende sektörüne geldiğimiz zaman perakendede BİM'in sektörünün en iyisi olduğunu, Ağustos ayındaki verilere göre sektörün en iyi şirketi olduğunu görebiliyoruz. Bunu nasıl anlıyoruz? Öz sermaye karlılığı %50, PDD'sinin 7.60 olduğunu görüyoruz. Kendisine yakın olabilecek Migros'ta %563'lük bir öz sermaye karlılığı var, fakat bir PDD'de açıklanamadı. Bu yüzden net bir kıyaslama yapamıyoruz. Şok marketlere geldiğimiz zaman %104'e 22, %120'ye de 12 olduğunu gördüğümüz zaman belki Teknosa'nın burada bir tık daha iyi olduğunu, belki bu kıyasla BİM'in üzerine geçebilecek seviyede olduğunu görebiliyoruz. Ama şöyle bir incelemede baktığımız zaman FK oranında Teknosa daha iyi, FD Favök'te Teknosa daha iyi ve piyasa değerine oranla satışlarda Teknosa daha iyi olduğunu söylersek, market grubuna tam olarak girmese bile perakende sektörü altında listelenirse Teknosa'nın BİM'i yavaş yavaş yeni bilançoyla geçtiğini görebiliyoruz. Kalan son 3 petrol, bilgisayar ve enerji sektörlerinin incelemesini gerçekleştireceğiz. Petrole geldiğimiz zaman açık ara şekilde Petkim'in sektörünün en iyi şirketi olduğunu burada rahatlıkla görebiliyoruz. %32.5 öz sermaye karlılığı, 1.58 bir PDD'si var. Sektöründe buna yakın herhangi bir şirket yok. Ne FK olarak ne de firma değeri Favök olarak kendisine yakın bir şirket yok. Fakat Tüpraş gelecek vaat ediyor. Bu sözümü unutmayalım çünkü yeni kâra geçti ve çok ciddi satışlar yaparak geçti. Ama Ağustos ayında sektörün enleri videosunda petrol ve petrokimya ürünleri adı altında en iyi şirketimizin Petkim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilgisayara geldiğimiz zaman bilgisayarda daha öncesinde inceleme yapmamama rağmen muhtemelen Indes olduğunu düşünüyorum ama yine de incelememizi gerçekleştirelim. Öz sermaye karlılığı PDD'de oranına baktığımız zaman %29.1'e 2.19 olduğunu görüyoruz. Şöyle bir inceleme gerçekleştirdiğimizde belki Eskom'un %32'ye 3 ama yine de tam yetişemediğini görüyoruz. İncelemeye devam ettiğimiz zaman %18'e 2.07 ile biraz Despe'nin yaklaştığını görüyoruz ama yine geçemediğini. Aşağı doğru inmeye devam ettiğim zaman sektöründe Indes'e rakip olabilecek herhangi bir şirketin olmadığını görüyoruz. Ağustos ayı enleri videosunda bilgisayar ve yazılım sektörü altının en iyi şirketinin Indes bilgisayar olduğunu açık ara söyleyebiliyoruz ki ben kendim de biliyorum, araştırmalar da yapıyorum. Çok ciddi satışlar yapıyorlar. Yani gerçekten satışlar konusunda çok iyiler. Devam ettiğim zaman enerji sektöründeyim. Öz sermaye karlılığı PDD'de uyumuna göre Aksen'i görüyorum. %14'e 1.64 olarak.
%19'a 1.79'lar var. %47.5'a 1.41 var. Tabii ki bunun Esen iç incelemesinin gerçekleştirilmesi gerekiyor ama FK'sının da bu seviyelerde olması aslında oldukça güvenilir olarak duruyor. Sanırım bunu geçebilecek herhangi bir şirket gözükmüyor. Tekrar incelememe devam ettiğim zaman burada Naten'i görüyorum %42.6'ya 1.20, bu da oldukça güzel. Kendisi şu an sektörün en iyi şirketlerini Esen'in elinden almayı başardı. FK oranına baktığımız zaman 2.81 ile inanılmaz bir FK'sı olduğunu görüyoruz. PDD'si 1.20. Firma değeri Faveo bu noktada biraz fazla. Esen'in de bu noktada firma değeri Faveo biraz fazla. Piyasa değeri satışlarının da Esen'in de Naten'in de fazla olduğunu görmemiz, satışlardan para kazanmıyor, acaba herhangi başka bir noktadan mı para kazanıyor sorusunu bizlere sorduruyor. Burada halbuki Aksen'e baktığımız zaman Aksen'in piyasa değerine oranlı satışlarının gayet iyi seviyelerde olduğunu, sonra baktığımız zaman Enerjisa'nın, ki sektörünün aslında en iyi şirketi Enerjisa'ydı bundan 2 bilanço dönemi önce, şu anda karlılık ve PDD'de uyumunda bu seviyelerde kalması diğer şirketlerden pay satılmış olabilir. Farklı gelir metotları elde edilmiş olabilir. Hepsi esas faaliyet karıyla mı seçilmiş? Buna bakmamız gerekiyor ama istatistikler incelendiği zaman, çünkü biz bunu nereden çıkartıyoruz? Piyasa değeri satışlarından çıkartıyoruz. Bu da yine sonuna kadar izleyenler için önemli bir tüyo olsun. Piyasa değeri satışlarında iyi satış yapmayanlar, firma değeri Favök'te iyi Favök üretemeyenler muhtemelen bu ettikleri öz sermaye karlılıklarını şirketten bir şeyler satarak elde ettiklerini anlıyoruz ve burada hemen esas faaliyet karı incelemesine gidebiliyoruz. Devam ettiğimiz zaman son kalan gayrimenkul yatırım ortaklığı. Evet, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında da son bir inceleme gerçekleştirdikten sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Ağustos ayının enleri videosunun sonuna geleceğiz. Eğer bu video tipini beğendiyseniz yorumlara atarsanız Eylül, Ekim, Kasım içinde her ay için bu videoyu tekrarlayabilirim. Bu arada videoyu buraya kadar izleyenler için sizlerden ricam, kanala abone olup beğeni atarsanız ve abone ol tuşuna bastıktan sonra, ki ekrana simülasyonu da koyacağım, abone ol tuşuna bastıktan sonra yanda çıkan zil bildirimine tıklayıp tümünü seçerseniz gelecek bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına geldiğimiz zaman Özak Gayrimenkul'ün öz sermaye karlılığı PDD'de oranına bakıldığında en iyi şirket olduğunu sektörel verilerine göre, gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörü altında Ağustos ayının verilerine göre sektörün en iyi hissesi olduğunu görebiliyoruz. Çok fazla şirket olduğu için ben videoyu durdurup incelemesini gerçekleştirdim. Keza FK oranına baktığımız zaman sektörün en düşük FK oranına sahip olduğunu, firma değeri Favö'ne baktığımız zaman yine sektörünün en düşük firma değeri Favö'ne sahip olduğunu görebiliyoruz. Hatta piyasa değeri satışlarına baktığımız zaman piyasa değerine oranla satışlarında da sektörünün en iyi şirketi olduğunu görüyoruz. Burada da gayrimenkul yatırım ortaklıklarında karşımıza çıkan en iyi şirket Özak Gayrimenkul oldu. Videomuzun sonuna geldik. Bu serinin devamını isterseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları mail adresime sorabilirsiniz. Bunu hakkında kısmında veya videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bana destek olmak, destek vermek isterseniz de kanala abone olup zil bildirimini basıp tümünü seçebilirsiniz. Aynı zamanda videoda beğeni tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.